Sevgili anne ve babalar, çocuğumuz ateşlendiği zaman ne kadar üzülüyoruz değil mi? Çocukların doktora en çok getirilmesine yol açan bulgulardan birisi ateş. Ateşli çocuklarda endişeyi arttıran çok önemli bir faktör de her ateş ölçtüğümüzde farklı bir sonuç çıkması. Bakılır böyle alnına, ateşi var çocuk dedir. Bir ateş ölçersiniz 38,5, bir ateş ölçersiniz 37, bir ateş ölçersiniz 39,2 ve bu da tabii bu çocuğun ateşi kaç sorusunu getirir. Bunu bilememek de çok strese sokar. O zaman biz Doktor Öz ve ekibi ailesi olarak sizlere çocuğumuzun ateşini nasıl ölçebiliriz videosunu çekmeye karar verdik. Bebeklerin yaşına göre değişik ateş ölçerler kullanılabilir. Biz yeni doğan bebeklerde en çok koltuk altı termometresini öneriyoruz. İlk 3 ayda koltuk altı termometresi kullanılabilir ama dikkat edin, eğer bebeğin cildi nemli ise, bebek çok aşırı kalın kıyafetlerle sarılmış bir şekilde sıcak bir odada tutuluyorsa aslında bebeklerin vücutlarındaki ısı düzenleyici sistemler yeterince olgun olmadığı için ateşini çok yüksek ölçebilirsiniz. Peki normal ateş değeri kaç? 36'lı değerler normal vücut sıcaklığını gösterirler. 36,0'dan 36,9'a kadar. Hatta 37,0'da normal kabul edebiliriz. 37'nin üzerine çıktığı zaman hafifçe vücut ısınmıştır deriz. Yani subfebril ateş. 38 derece ve üzerine çıkarsa da bebeğimizin artık ateşi vardır deriz. Peki ateşi var demek hemen ateş düşürücü vermek anlamında mı? Tabi burada her bebekte farklı değerlendirme yapılır. Mutlaka çocuk doktorunuzla bunu konuşmanız lazım ama müdahale edilecek sınır 38,5'un üstüdür. Bazen böyle 38'li derecelerde ateşin devam etmesine biz izin verebiliriz. Enfeksiyon hastalıklarında vücudun mikroplarla daha iyi savaşabilmesi için birazcık da ısınması lazım. Ama 38,5'u geçen düzeylerdeki ateş vücudun yorulmasına yol açacaktır. O yüzden müdahale limitimiz 38,5. Unutmayın, eğer çocuğunuzda ateşli havale öyküsü varsa ya da çocuğunuzda olmasa bile anne, baba ve kardeşler yani birinci derece akrabalarında ateşli havale öyküsü varsa o zaman 38,5'u beklemeden de ateş düşürücüleri vereceğiz. Bu durumlarda mutlaka doktorunuzla beraber bir plan yapmalısınız ve hangi derecede hangi ilacı vereceğinize birlikte karar vermelisiniz. Şimdi biz genel herhangi bir sağlık problemi olmayan, ateşli havale öyküsü olmayan bir çocuktan bahsediyoruz. Dedim ya, her ölçümde farklı sonuç almak son derece stres verici bir şey. Bu çocuğun ateşi kaç diye sorulur. Şimdi yeni doğanlarda biraz önce gösterdim koltuk altı termometresi ve 36 ile 37 derece arasındaki değerler normal değerler. Daha büyük çocuklarda 3. aydan itibaren en pratik ve en kolay ateş ölçüm yöntemi kulaktan ateş ölçerlerle biz çok daha pratik, basit, hızlı. Çünkü artık yaşı büyüdükçe huysuzluk da artar ateşli çocuklarda. İşte termometreyi ölçüm yapana kadar koltuk altında tutmak istemez. Halbuki kulaktan ateş ölçerler 1 saniye içinde ateşini ölçerler. Bunların doğru kullanma yöntemini bilmek lazım. Şu anda açtım. Ekranda en son ölçtüğüm ateş yazıyor ve bir işaret. Üzerine kılıfını tak diye. Kılıfını alıyorum ve üzerine takıyorum. Bu cihazda yaş grubunu seç diyor. İlk 3 ay, 3 ayla 3 yaş arası ve daha üstü diye. Ben şimdi 3 ayla 3 yaş arasını seçtim ve ateşimizi ölçmek için cihaz hazır. Kulaktan ateş ölçerlerde doğru sonuç alabilmek için bu aletin kulağa iyi yerleştirilmesi lazım. Bebeklerin kulağı kulak yoluna içeriye girdikten sonra öne doğru bir viraj yapar. Kulak zarını görmesi lazım. Bu aletler kızılötesi ışınlarla gördüğü yerin sıcaklığını ölçüyor. Şimdi şöyle koyup düğmesine basarsak kulak zarını görmediği için dış kulak yolunu görecek, farklı bir yerin ateşini ölçecek, değişik bir sonuç çıkartacak. Yapacağımız şey kulak kepçesini şöyle geriye doğru çekip bu aleti kulağına yerleştirip öne doğru yerleştirdikten sonra düğmesine basmak. Ve bu şekilde
ateşimizi doğru olarak ölçün. Kulak zarını görecektir çünkü. Birkaç kez ölçün. En yüksek değer en doğru değer olarak kabul edilir. Eğer yanlış yerleştirecek olursak farklı ateşlerde ölçebiliriz. Çocuklarda ateş ölçümünde hep farklı sonuç çıkmasının bir numara sebebi bu aletin ucunun yanlış yerleştirilmesi. Doğrusunu öğrendiniz. Bir başka şey de defalarca ateş ölçmüşüzdür. Şu kılıfın üstü kirlenmiştir. O zaman yumuşak bir pamukla bunu silip temizleyip kuruttuktan sonra net göremezse bu cihaz hatalı ölçüm yapar. Ve üçüncüsü de içindeki piller artık bitmeye yaklaşmıştır. O zaman da birazcık hata payı olabiliyor. Korona pandemisi nedeniyle her yerde kullanılmaya başlanan temassız ateş ölçerler konusunda neler düşünüyorum? Bunlarda hata payı çok yüksek. Bebeğin cildinin şurasını görür ve buradaki sıcaklığı ölçer. Ama bebeklerde özellikle cilt sıcaklığı vücut sıcaklığını her zaman yansıtmaz. O nedenle hele hasta bir çocuğun takibini yaparken temassız ateş ölçer yerine kulaktan ölçen cihazlar, 3 ayın altındaki bebeklerde de koltuk altını ölçen cihazları kullanmak önerilir. Hepinizi Doktor Öz ve ekibi ailesi olarak sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.